Merkez Bankası özelliği. Son yıllarda sıkça duyduğumuz ama çoğumuzun tam olarak ne anlama geldiğini bilmediği bir kavramı masaya yatırıyoruz. Konuklarımla birlikte sağımda oturan kişi Sayın Prof. Doktor Hasan Yere Batmaz. Hoş geldiniz efendim. Bizi konuk edip, böyle önemli bir konuya milletimiz ile paylaşıp, bu konuda bilgisi az olanları aydınlatacağımız için üniversitem ve kendi adıma size çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim. Sağ olun efendim. Solumda oturan konuğumuz ise Ter İş Sendikası Başkanı Sayın Mert Gökbayır. Siz de hoş geldiniz efendim. Bizlere bu konuyu halkımız ile paylaşma fırsatı verdiğiniz için Ter İş Sendikası ve kendi adıma teşekkür ederim. İsterseniz önce tanımıyla başlayalım. Özerklik, bir yapının, kurumun ya da bireyin dış müdahalelerden bağımsız olarak kendi kararlarını alabilme yetisi. Örneğin yerel yönetimler, belediyeler, üniversiteler ya da bireyin kendisi, onlara özerklik tanındığında ne oluyor? Daha mı etkili oluyorlar, yoksa merkezi yönetimle ya da yakınlarıyla, akrabalarıyla kopukluklar mı başlıyor? İlk sözü size veriyorum Sayın Mert Gökbayır. Söze şöyle başlayayım. Bireyin özerkliği sizin de söylediğiniz gibi yakınlarıyla, akrabalarıyla kopukluklar ve bunun devamında yalnızlığa, hatta kendine yabancılaşmaya kadar götürür. Ama konumuz, bireyin özerkliğinden çok, Merkez Bankası dediğimiz kurum, bir ülkenin para politikasını yöneten, enflasyonu kontrol eden, gerektiğinde faiz oranlarını ayarlayan ve para arzını dengeleyen kilit bir yapıdır. Yani ekonominin kalbi gibi çalışır. Tüm milletin eğitimden sağlığa, işsizlikten refaha, az üretimden bolluğa, kısacası milletin kaderini belirleyen en önemli kurumlardan biridir. Şimdi düşünelim. Böyle güçlü bir kurumun kararlarını kim vermeli? Seçimle gelen hükümet mi? Yoksa halk tarafından seçilmemiş uzmanlar mı? İşte özerklik tartışması tam da burada başlıyor. Sizin ile devam edelim Sayın Prof. Doktor Hasan Yere Batmaz. Merkez bankaları siyaset üstü olmalı. Çünkü hükümetler seçim kaygısıyla kısa vadeli hamleler yapabilir. Ama Merkez Bankası uzun vadeli fiyat istikrarını gözetmeli. Bu kulağa mantıklı geliyor değil mi? Evet, kulağa çok mantıklı geliyor. Bu arada Sayın Ter İş Sendikası Başkanı Mert Gökbayır söyleyeceklerini merak ediyorum. Buyurun efendim, söz sizde. Ama ya gerçek bu kadar masum değilse? Bazı ekonomistler diyor ki, merkez bankaları özerk olunca sadece hükümetten değil, halktan da uzaklaşır. Kararlarını halkın ihtiyaçlarına göre değil, küresel finans kapital sermayenin beklentilerine göre verir. Peki ya? En çok tartışılanlardan biri, Merkez Bankası'nın özerkliği. Ekonomiyi yöneten bir kurumun, siyasetten bağımsız olması, hükümetin kararlarına uygulamaz, küresel finans kapital sermayenin kararlarına uygular diyorsunuz. Çünkü para politikası popülist söylemlere değil, rasyonel verilere dayanmalı. Eğer siyaset Merkez Bankası'nı baskı altına alırsa enflasyon gibi temel sorunlar Mesele sadece teknik bir yönetişim meselesi değil. Özellikle az gelişmiş ülkelerde, özerklik adı altında nelerin gizlendiğini konuşmazsak, resmi asla tam göremeyiz. Örneğin Merkez Bankası özerkliği. Genelde şöyle sunulur, siyasetten uzak, bağımsız bir kurum, para politikasını bilimsel verilerle yönetir. Ancak bu tanımın arkasında başka bir gerçek yatıyor olabilir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde merkez bankaların özerkliği, aslında küresel finans sermayesinin talepleri doğrultusunda hareket etme serbestisi anlamına gelebiliyor. Yani bir nevi, o milletin seçtiği, iktidara getirdiği hükümet değil, içeriden değil, dışarıdan yönetim. Demokratik iradenin etkisizleştirilmesi, özerklik söylemiyle meşrulaştırılıyor. Sayın Mert Gökbayır, size göre Merkez Bankası özerkliğinden kasıt, Merkez Bankası hükümet kararlarıyla değil, küresel finans sermayesinin kararlarıyla yönetilsindir. olur mu öyle şey? Merkez Bankası yönetimini bu kadar basit tartışamayız. Dünyada tek başınıza yaşamıyorsunuz. Örneğin büyük fonlar, uluslararası derecelendirme kuruluşları, uluslararası bankalar Merkez Bankası'nın piyasaya uygun davranmasını bekler. Çünkü onlar için önemli olan sermaye güvenliğidir.
Sayın Mert Gökbayır, siz ne diyorsunuz? Gerçekten dünyada yalnız yaşamıyoruz. Sayın Prof. Doktor Hasan Yerebatmaz'ın da söylediği gibi. IMF Uluslararası Para Fonu, uluslararası derecelendirme kuruluşları var. Var. 100 yıl önce de vardı, belki isimleri farklıydı. Dünyada Umumiye İdaresi gibi, şimdi de özellikle IMF ve Dünya Bankası gibi yapılarla ilişkili ülkelerde bu durum çok net görülüyor. Merkez Bankanız bağımsız olsun denir ama aslında kastedilen şudur: sizin siyasi iradeniz bu kurum üzerinde etkisizleşsin, biz güvenle borç alıp faizimizi düzenleyebilelim. Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları bürokratları, o ülkenin iradesine bırakılmaz. Atanacak bürokratlar, küresel finans sermayesinin tavsiyesi üzerine olur. Sayın Mert Gökbayır, şunu mu demek istiyorsunuz? Hükümet kendi iradesiyle kendi ülkesinin Merkez Bankası başkanını, diğer bürokratları atayamaz. Küresel finans sermayesinin tavsiye ettiği kişileri mi atar, diyorsunuz? Tam da öyle, çok doğru anlamışsınız. Ama bu, ülke ve hükümet açısından çok tehlikeli. Hükümet aldığı kararı, başkana verse, uygula bu kararı diye. Merkez Bankası Başkanı istemezse, küresel finans sermayesinin talepleriyle çelişirse, hükümetin aldığı kararları uygulamamak için bin bir bahane üretir. Aynen, tam da öyle oluyor. Bu sohbetin ardından, siz, bir şeyler söylemek ister misiniz Sayın Prof. Doktor Hasan Yerebatmaz? Elbette söyleyeceklerim var. Bakın, küresel finans sermayesi, tüm dünya ülkelerinin ekonomik ilişkilerini, kurlarını düzenleyen kurumlarını kurmuş. Ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik sorunlarına da çözüm üretmektedir. Gerektiğinde para da vermektedir. Bu yüzden Merkez Bankası özelliği çoğu zaman uluslararası piyasalara güven verme amaçlıdır. Ve bu güvenin bedeli, çoğu zaman yüksek faiz, düşük ücret, iç talebin kısılması ve sosyal harcamaların azaltılması olur. Yani faturası halka çıkar. Az gelişmiş ülkelerde ise merkez bankaların bağımsızlığı, genellikle halktan, hükümetten, toplumdan değil, küresel sermayeden bağımsız olmayan bir durumu ifade eder. Özellik aslında güçlü ulusların merkez bankalarında pek görülmez. Fed, Avrupa Merkez Bankası ya da Japonya Merkez Bankası gibi kurumlar kendi devlet politikalarıyla uyumlu çalışır, yani bağımsızdır ama bir amaç birliği içindedir. Sayın Hasan Yerebatmaz, kendiniz söylüyorsunuz. Güçlü ulusların merkez bankalarında pek görülmez. Nedeni ise kurumlar, kendi devlet politikalarıyla uyumlu çalışır. Çünkü amaç birliği içindedir. Ne var söylediğimde, söylediklerimin hepsi doğru. Lütfen, Sayın Hasan Yerebatmaz, alınmayalım. Söyleminizde bir şey yok. Rejiden haber geliyor, süre bitti diye. Sayın Mert Gökbayır, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Sözüme şöyle devam edeyim. Sayın Hasan Yerebatmaz'ın söyledikleri doğru. Çünkü o ülkeler, küresel finans sermayesinin has evlatlar, orada yaşayan halkı refah seviyesi ile, gelişmekte olan ülkelerin refah seviyesine bakın. Gelişmelerini engelliyorlar. Üretmeden, üretime kaynak ayırmadan üç kağıt ekonomisiyle dünyayı yönetiyorlar. Bizleri değerli birikimleriyle aydınlatan Sayın Hasan Yerebatmaz'a ve Sayın Mert Gökbayır'a huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Bu tür kanalların yaşayabilmesi, yeni çıkan videoları izleyebilmek için bize katılın. Kanala abone olmayı, paylaşmayı, beğeniyi işaretlemeyi unutmayalım. Sağlıcakla, hoşça kalın.